Bu hikaye henüz 13 yaşındayken 30 yaşında bir adamla evlendirilen, şöhreti erotik film furyasıyla yakalayıp ortalığı kasıp kavuran, 5 kuruş parası kalmadığı için cenazesi bile arkadaşlarının aralarında topladığı parayla memleketine gönderilen bir kadının. Yılmaz Güney ile fırtınalı bir aşk yaşayıp onun aşkından delirmenin eşiğine gelen, 39 yaşındayken evli ve çocuklu sevgilisinin kurşunuyla kızının gözleri önünde katledilen bir kadının hikayesi. Feri Cansel 1944 yılında Lefkoşa'da doğar. Annesi namazında niyazında biridir. Babası ise Londra'da kafe işletir. Anne tarafından Kıbrıslı, babasının kimliğinden dolayı da İngiliz vatandaşıdır. Lefkoşa'da karma eğitim veren tek okul olan Atatürk Ortaokulu'nda okur. İlk gençliğini üzerinde savaş bulutlarının dolaşmaya başladığı Kıbrıs'ta yaşar. Erkeklerle boks maçı yapar, onlar gibi davranır. Hatta çoğu zaman erkeklerle iddialaşıp onlara kafa dahi tutar. Ortaokul arkadaşı Rahmi Özsan onu şöyle anlatır. Feri Cansel erkeklerle boks maçı yapmasını severdi. Bize kızların bizden farklı olmadığını, aynı duyguları paylaştığını ısrarla söyleyen cesur bir kız arkadaşımızdı. Londra'da Hairdressing School'u bitirir. Ardından orada bir kuaförde çalışmaya başlar. Erken yaşta kendisinden 15 yaş büyük bir erkekle evlendirilir. 19 yaşında bir kızı olur. Adını Zümrüt koyar. En değerli varlığıdır kızı onun için. Sonra herkesin Avrupa'ya gitmek için her yolu denediği bir dönemde turist vizesiyle Türkiye'ye gelir. Çalışma ve oturma izni olmadığı için en fazla 6 ay kalabilecektir Türkiye'de. İstanbul'da dansözlük yapan Kıbrıslı bir arkadaşını bulur. Birlikte panga altında bir ev tutarlar. 1964 yılında Taksim'deki Parisien kulüpte servis hostesi olarak iş bulur. Bir süre sonra da aynı kulüpte striptiz yapmaya başlar. Kısa sürede Yeşilçam'ın dikkatini çeker. 1964 yılında Nedim Otyam'ın çektiği Kan ve Gurur filminde Ahmet Mekin'le kamera karşısındadır. Sonra arka arkaya film teklifleri gelir. Sadri Alışık'la Filiz Akın'ın oynadığı Bekar Odası gibi filmlerde küçük roller alır. Ekrem Bora ve Selda Alkor'un oynadığı Evlat Uğruna da ise daha dişe dokunur bir rolü vardır. 1969 yılına kadar 12 filmde rol alır. 60'lı yılların sonunda Yılmaz Güney ile tanışması belki de o güne kadar yaşadığı en önemli olaydır. Yılmaz, Türkiye'de tanıdığım en iyi insan, düşündüğünü, aklından geçeni dobra dobra söyleyen bir erkek. Yakışıklı, güçlü, bilgili, haşin, kaya gibi. 13 yaşımda kendimden 15 yaş büyük bir erkekle evlendiğim için hayatım boyunca Yılmaz gibi her arzu ettiğini alan, daha doğrusu koparan bir erkekle tanışmayı arzu ettim. Allah'a şükür hayallerim gerçek oldu. Aradığım erkeği buldum. Yılmaz'a bağlıyım. Onu seviyorum. İnşallah sonunda hüsrana uğramam. Bu mutlu beraberliği mutlu bir sonuna noktalarım diye konuşuyor. Bir süre birlikte yaşarlar. Hatta Yılmaz Güney'in onun nişanlım diye çevresindekilere tanıştığı da rivayetler arasındadır. Gözü Yılmaz Güney'den başkasını görmez olmuştur. Başı beladan kurtulmayan Yılmaz Güney gözaltına alındığında o da soluğu emniyette alıyordur. Arkadaşlarına sürekli onu anlatıyordur. Adama çirkin kral diyorlar. Ama neresi çirkin? İçi de dışı da sinemanın en güzeli. Hele o gizemli bir tebessümle kıvrılan dudakları ve insanın içine işleyen o derin bakışları başka kimde var Allah aşkına? İşte Feri Cansel hep böyle konuşuyordu arkadaşlarına. Çirkin Kral sloganıyla başında kavak yerlere esen Güney o yıllarda en hızlı dönemini yaşamaktadır. Feri Cansel'i kısa bir süre içinde olsa kanatlarının altına almıştır. Bu maceraya Güney'i çeken Feri Cansel'in temiz yürekli bir erkek kadın oluşudur. Cansel gerçekten vefalı ve sadık bir sevgilidir. 1969'da Yılmaz Güney'in Bir Çirkin Adam filminde oynar. Bu film 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film dahil 3 ödül kazanır. Yılmaz Güney ile hayatının erkeğini bulduğunu düşünüyordur ama bu ilişki uzun sürmez. O çirkin kralla evlilik hayalleri kurarken Yılmaz Güney umutla başlayıp yolla tüm dünyaya ulaşacak yeni bir sinemanın kapısını aralamaya çalışıyordur. Kısa süre sonra da ayrılırlar. Bu ayrılık Feri Cansel'in yalnız evlilik hayallerini değil, Türk vatandaşlığı elde etme hayallerini de yakmıştır. Hala oturma izni olmadığı için 6 ayda bir yurt dışına çıkması gerekiyordur. Şöyle bir haber çıkmıştır mesela o dönem magazin basınında. Geçen hafta Türkiye'deki çalışma izni biten Feri Cansel 3 katlı bir pastayla uçağa binip Kıbrıs'a gitti. Lefkoşa'da İbn Sina sokağındaki ana evine gitti. Orada oturan kızı Zümrüt'ün doğum gününde bulundu ve 3 gün sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Tabi bu arada formaliteler halledilmiş, Cansel 6 aylık bir çalışma izni daha koparmıştı. Ama kaçak olarak çalışması gittikçe zorlaşmaktadır. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'ın basına yaptığı şu açıklama iyice artırır tedirginliğini. Cihangir Gaffari ile Feri Cansel 5682 sayılı kanun hükümleri dahilinde Türkiye'de icrayı sanat etmektedirler. Çalışma müsaadeleri yenilenmezse, zararlı faaliyetlerde bulundukları tespit edilirse bu şekilde hareket eden diğer yabancılar gibi her ikisi de yurt dışına çıkarılırlar ve tahmin ederim bir daha da kolay kolay Türkiye'ye dönemezler.
Çareyi formalite evliliği yapmakta bulur. 1971 yılında Yusuf İzzettin Tuzcu adlı bir kapıcıyla 6.000 liraya anlaşarak evlenir. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla Feriha Tuzcu adını alarak Türk vatandaşlığını kazanır. Tuzcu'dan 3 ay sonra şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanır. Derken 70'li yıllar. Yeşilçam'da daha sonra kimsenin hatırlamak istemeyeceği seks filmleri furyası başlar. Erkeklerin erkekler için çektiği ve kimsenin kendi mahallesindeki sinemalarda izlemediği filmlerdi bunlar. Yeşilçam'da yıldızı yeni yeni parlayan ancak arkasında sağlam bir destek ve maddi güç olmayan birçok kadın oyuncu gibi o da bu filmlerin içinde bulur kendini. Feri Cansel filmlerde canlandırdığı karakterler gibi özel hayatında da dobra, hatta biraz deli dolu bir kadındır. Seks filmlerinde oynayan diğer kadınlar gibi sessiz kalmaz. Bir programda o meşhur Kıbrıs şivesiyle şöyle der: "Çıplak dünyanın her yerinde var, tamam mı abi? Almanya'da şakır şakır muamele filmleri oynuyor. Soyunmayanlar benden ya da benim gibi soyunan arkadaşlarımdan daha mı iyi oyuncu? Hiçbirimiz teşhir hastası değiliz. Ne var ki senaryo öyle gerektiği, seyirci de öyle istediği için soyunuyoruz" der. 1974 yılı geçirdiği bir trafik kazasından sonra yapılan sağlık muayenesi sonrasında Cansel göğüs kanserine yakalanma korkusuna kapılır. Bu yüzden de göğüslerindeki silikonları çıkartmak zorunda kalır. Böylece de ünlü göğüsleri küçülüp doğal halini almıştır. "Helal sana Behçet, ah deme oh de, Hasan Almaz basan alır, Ye Beni Mahmut ve daha adını saymaya değmez onlarca filmler rol alır. Bir yandan diğer filmlerde de yan karakter olarak boy gösterir. Ancak bu filmlerden kazandığı parayla geçinmesi mümkün değildir. Şan dersleri alıp gazinolarda sahneye çıkmaya başlar. Sahneye çıkınca bahtı da açılmıştır. Ankara'nın önde gelen ailelerinden birinin oğlu olan iş adamı Yusuf Tereyağoğlu'nun dikkatini çeker. İlk evliliğinde nikah şahitliğini Süleyman Demirel'in yaptığı Yusuf Tereyağoğlu karısından boşanmıştır. 12 Temmuz 1976 günü kıyılan nikahla hayatlarını birleştirirler. 3 yıl süren bu evlilik 1979 yılında son bulur. 70'lerin sonlarına doğru seks filmleri furyası sona ermeye başlar. O filmlerde oynayan birçok kadın oyuncu Yeşilçam'ı terk etmiş ya da terk etmek zorunda kalmıştır. Erkek oyuncular saygın birer sanatçı olarak yollarına devam ederken birçok yönetmen bu filmlerde rol alan kadınlara vebalı muamelesi yapar. Oysa 80'lere kadar bu filmlerde boy göstermeyi sürdürür. Hatta Sylvia Kristel'in oynadığı Emanuel serisine gönderme yapılarak çekilen Kasımpaşalı Emanuel de o dönemde çekilen filmlerden biridir. 1979'da konser için gittiği İzmir'de tanıştığı ticaretle uğraşan Melih Hük'e aşık olur. Sonra Melih Hük de İstanbul'a taşınır. Birlikte yaşamaya başlarlar. Hatta modada Zümrüt adını verdikleri bir market açarlar. Her seferinde olduğu gibi bu kez de gerçek aşkı bulduğuna inanır. 35 yaşındadır. Kızı Zümrüt dahil birçok arkadaşı Feri Cansel'le Melih Hük'ün birbirlerini çok sevdiğini anlatır. Ancak Melih Hük evli, ilişkileri de inişli çıkışlıdır. 1983 yılına gelindiğinde daha çok gazinolarda şarkı söyleyerek hayatını kazanır. Ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu'nda program yapmak için 13 milyon liraya anlaşmıştır. 1 Eylül akşamı Cihangir Akyol sokaktaki evinde hazırlıklarını yapmış, sabah Bursa'ya gidecektir. Evde kızı Zümrüt ve arkadaşları Pakize Songülhay ve Seyfi Dursunoğlu'yla birlikte oturmuş sohbet ediyorlardır. Geç saatlerde Melih Hük gelir, sarhoştur. Bundan sonra yaşananları kızı Zümrüt şöyle anlatır. "Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesiyle tekrar içeri girdiğimde annemin duvara sürünerek yere düştüğünü gördüm. Silah tekrar patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu arada namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti." Çığlıkları duyan apartman kapıcısı Halis Kaymak hemen daireye koşar. Melih Hük kayıplara karışmıştır. Bir süre sonra polis modada yakalar. Feri Cansel hala hayattadır. Halis Kaymak ve diğer komşuları tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak kurtarılamaz. 2 Eylül 1983'ün ilk saatlerinde hayata gözlerini yumar. Cüzdanından katili Melih Hük'ün 3 yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştır. Hük'ün neden bu cinayetleri işlediğine ilişkin rivayetler muhtelif. Kıskançlık yüzünden diyen de var, modadaki market battığı için araları bozuldu diyen de. Hatta cinayetin çamaşır makinesinin merdanesi yüzünden başlayan tartışma sonucunun işlendiğini yazan da var. Cenaze namazı 6 Eylül 1983'te Şişli Camii'nde kılındı. Ekrem Bora, Mine Soley, Mine Mutlu, Serdar Gökhan, Turgut Özatay, Önder Somer ve Serpil Örümcer gibi isimlerin yer aldığı az sayıda dostu gelmiştir son yolculuğuna onu uğurlamaya. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderirler. Lefkoşa mezarlığında birkaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verilir.
Yeşilçam seks filmleri defterini 80'li yıllarda kapatır. Ancak o filmlerde rol alan birçok kadının hayatı da kararır. Feri Cansel gibi. Melih Hük de 24 yıl hapis cezası istemiyle yargılanır. Bazı hafifletici sebepler nedeniyle de cezası 15 yıla indirilip 7 yıl tutuklu kaldıktan sonra af kanunundan yararlanıp serbest bırakılır. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.